Merhaba. Bugün sizlere dünyanın en eski ve en güçlü kızak köpeklerinden biri olan Alaska Malamutu hakkında konuşacağız. Eğer kalın tüyleri, sakin yapısı ve etkileyici duruşuyla sizi etkileyen bir köpek arıyorsanız doğru yerdesiniz. Birinci kökeni nereden geliyor? Alaska Malamutu adını Alaska'nın yerli halkı olan Mahlemut kabilesinden alır. Bu insanlar zorlu kış şartlarında yük taşımak ve hayatta kalmak için bu güçlü köpekleri yetiştirmiştir. Yani Malamutlar karla kaplı topraklarda nesiller boyunca kızak çekmiş, avcılara eşlik etmiş ve insanlara yardım etmişlerdir. Sadece sevimli bir köpek değil, aynı zamanda bir iş arkadaşı, bir hayatta kalma dostudur. İkinci fiziksel özellikleri Alaska Malamutu, büyük ve kaslı bir köpektir. Erkekleri genellikle 40-45 kilogram, dişileri ise 35-40 kilogram arasında olur. Çift katlı kalın kürkü onu eksi 40 derecelere kadar dayanıklı hale getirir. Kuyruğu sırtına doğru kıvrılır, kalın patileri sayesinde karda batmadan yürüyebilir. Kısacası doğaya karşı donanımlı doğmuştur. Üçüncü karakteri ve davranışları Malamutlar oldukça sosyal, sakin ama bağımsız karaktere sahiptir. İnsanlarla vakit geçirmeyi sever ama sürekli komut bekleyen bir köpek değildir. Yalnız kalmaktan hoşlanmaz. Eğer uzun süre yalnız bırakılırsa evde eşyalara zarar verebilir veya depresif davranışlar gösterebilir. Çocuklarla iyi anlaşırlar ve genel olarak insan dostudurlar. Ancak diğer köpeklerle ilişkileri bazen sorunlu olabilir. Özellikle aynı cinsiyetli olanlarla. Dördüncü eğitim süreci. Alaska Malamutu çok zeki bir köpektir. Ancak zeki olmak her dediğini yapacağı anlamına gelmez. İnatçı olabilir ve "neden bunu yapıyorum" sorusunu kendine sorar gibi davranır. Bu yüzden eğitim süreci sabır, tutarlılık ve pozitif pekiştirme gerektirir. Erken yaşta sosyalleştirilirse çok uyumlu bir yetişkin olur. 5. Egzersiz ihtiyacı. Bu köpekler enerjik değildir ama çok güçlüdür. Yani sabah akşam ip gibi koşmaz ama günlük düzenli egzersiz şarttır. Uzun yürüyüşler, doğa gezileri, çekme oyunları gibi aktiviteler tam onlara göredir. Bahçede bırakıp kendi kendine eğlenmesini beklemek pek işe yaramaz. Beraber vakit geçirmek, bağ kurmak çok önemlidir. 6. Beslenme ve bakım. Alaska Malamutu'nun beslenmesi yaşına, kilosuna ve aktivite seviyesine göre ayarlanmalıdır. Aşırı kilo almaya yatkın olabilirler. Çünkü vücutları enerji depolamaya uygundur. Yani fazla ödül maması verirseniz kısa sürede ayıya benzeyebilir kürkleri. Haftada en az 2 kez fırçalanmalıdır. Yılda 2 kez, yani mevsim geçişlerinde yoğun tüy dökme dönemleri yaşanır. Bu dönemlerde her gün taramak gerekebilir. 7. Sağlık durumu. Genel olarak sağlıklı bir ırk olsa da bazı genetik hastalıklara yatkınlık gösterebilir. Kalça displazisi, katarak, tiroid problemleri. Bu yüzden güvenilir bir üreticiden alınmalı ya da barınaktan sahiplenecekseniz mutlaka veteriner kontrolünden geçmelidir. 8. Malamut ile yaşamak. Eğer apartmanda yaşıyorsanız Malamut sizin için zor bir tercih olabilir. Çünkü bu köpek büyük alan sever, tüy döker. Gürültü yapmasa da bazı dönemlerde şarkı söyleme huyu vardır. Egzersiz ister, aileyle vakit geçirmeyi sever. Eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız ve onunla vakit geçirmeye hazırsanız mükemmel bir dost olur. 9. Malamut ve Medya Alaska Malamutu zaman zaman film ve dizilerde de karşımıza çıkar. Kurtlara benzer görüntüsü nedeniyle özellikle doğa temalı yapımlarda kullanılır. Ancak unutulmamalıdır ki Malamut'u sadece görünüşü için sahiplenmek büyük bir hata olur. Onunla uzun bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalısınız. Zeka, güç ve sadakat dolu bir yolculuk. 10. sonuç. Sadık, güçlü, dingin Alaska Malamutu. Bir gösteri köpeği değil, bir yaşam yol arkadaşıdır. Onunla hayat paylaşılır, birlikte yürünür, birlikte yaşlanılır. Eğer fiziksel olarak hazırlıklıysanız ve duygusal olarak bağ kurmaya hazırsanız Malamut sizi asla yarı yolda bırakmaz. 11. Malamutlar kendi kararlarını verebilir mi? Evet, Alaska Malamutu öyle her otur, kalk dediğinizde hemen uygulayan bir köpek değildir. Bu onların itaatsiz olduğunu göstermez. Aksine bu ırk karar verme kabiliyeti yüksek bir türdür. Örneğin eski zamanlarda kızak çekerken öncü Malamut'un bazı durumlarda sahibinin komutuna uymayıp farklı bir rota seçtiği olmuştur.
Bu karar çoğu zaman köpek takımını ölümden kurtarmıştır. Yani bu köpek, sen beni yönlendir ama son sözü ben söyleyebilirim diyor. Bu yüzden Malamut sahiplerinin bu karakter özelliğini tanıması ve buna göre iletişim kurması gerekir. 12. Alaska Malamutu ve soğuk hava aşkı. Bu köpekler soğuk havaya aşıktır. Serin rüzgarlar, karlı yollar, buzlu göller, hepsi onun doğasıdır. Sıcak havalardaysa oldukça dikkatli olunmalıdır. Çünkü aşırı sıcak malamutlar için tehlikeli olabilir. Sıcak günlerde egzersizleri sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılmalı. Su her zaman bol olmalı. Gölgelik alanlar sağlanmalı. Bazen insanlar malamutu yazın tıraş ettirmek ister. Ancak bu çok büyük bir hatadır. Çünkü malamut çift katmanlıdır. Sade. C soğuktan değil, sıcaktan da koruma sağlar. Tıraş etmek bu doğal korumayı ortadan kaldırır. 13. Malamutlar ve kazı huyları. Evet, yanlış duymadınız. Malamutlar kazmayı sever. Ama öyle küçük bir çukur açıp bırakmazlar. Bahçeniz varsa ve bir malamut besliyorsanız kendinize küçük bir inşaat firması kurmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu onların genetik davranışıdır. Eskiden karı kazarak barınak yaparlar veya buzun altındaki avı bulmaya çalışırlardı. Eğer bu davranışı tamamen engellemek istiyorsanız işiniz zor ama yönlendirebilirsiniz. Bahçede ona özel bir kazı alanı yaratmak bu içgüdüyü kontrollü bir şekilde yaşamasını sağlar. 14. Malamutlar konuşur mu? İlginç ama evet. Malamutlar hav hav köpeği değildir. Uluma, inleme, mırıldanma ve hırıltı gibi tonlarla konuşurlar. Bazıları resmen derdini anlatır gibi sesler çıkarır. YouTube'da Talking Malamut diye ararsan sahiplerine I love you diyen malamut videoları bile görebilirsin. Eğer onunla yeterince zaman geçirirsen bir süre sonra senin duygularına da sesle karşılık verdiğini fark edeceksin. 15. Malamut ile macera hayatı. Alaska Malamutu maceraperest bir köpektir. Kamp yapmayı, yürüyüşe çıkmayı, orman keşiflerini sever. Ama dikkat, tasmasız bırakmak her zaman iyi fikir değildir. Çünkü içgüdüsel olarak avcılık dürtüleri yüksektir. Küçük hayvanları kovalamaya başlayabilir. Ayrıca uzaklaşırsa geri dönmesi garanti değildir çünkü sahibini çok sever ama yön bulma takıntısı yoktur. GPS tasmalı yürüyüşler, güvenli alanlarda serbest koşular en idealidir. 16. Malamutlar tek başına kalabilir mi? Kısa cevap, hayır. Uzun cevap, malamut yalnızlıktan hoşlanmaz. Bu köpekler insanla yaşamaya alışkınlardır. Sürü hayvanıdır ve yalnız kaldıklarında mutsuz olurlar. Günlük 6 ile 8 saatten fazla yalnız kalıyorsa bu onu hem psikolojik olarak hem de davranışsal olarak olumsuz etkileyebilir. Çözüm olarak evde başka bir evcil hayvan olabilir. Evdeyken kaliteli zaman geçirmelisin. Zeka oyunları ve interaktif oyuncaklar yardımcı olabilir. 17. Malamutlar ve diğer evcil hayvanlar kediler, küçük köpekler, tavşan, bu biraz kişiliğe ve sosyalleştirmeye bağlı. Malamutlar erken yaştan itibaren diğer hayvanlarla tanıştırılırsa birlikte sorunsuz yaşayabilir. Ama doğal av içgüdüleri olduğu için özellikle küçük ve hareketli hayvanları oyun arkadaşı yerine karlı bir hedef olarak görebilir. Bu nedenle alışkanlık kazandırmak çok önemlidir. 18. Alaska Malamutu sahiplenmeden önce bilinmesi gerekenler. Eğer malamut sahiplenmeyi düşünüyorsanız önce şu soruları kendinize sormalısınız. Onunla uzun yürüyüşlere çıkabilir miyim? Günlük zaman ayırabilir miyim? Tüy dökmesi beni rahatsız eder mi? Ona liderlik edebilir miyim? Bahçem var mı? Veya egzersiz için uygun alan sağlayabilir miyim? Çünkü malamut doğru şartlarda bakılmazsa hem mutsuz olur hem de sizi yorar. Ama doğru ortam sağlanırsa tam anlamıyla efsanevi bir dost olur. 19. Ünlü malamutlar. Birçok ünlü malamut sosyal medyada ve doğa belgesellerinde yer almıştır. Hatta Game of Thrones dizisindeki dev kurtlar için ilham alınan köpek ırklarından biri de malamuttu. Diğeri ise husky. Ayrıca kutuplara yapılan bazı tarihi keşiflerde malamutlar önemli rol oynamıştır. Günümüzde ise arama kurtarma ekiplerinde bile görev alabiliyorlar. 20. kapanış. Gücün ve sadakatin ötesinde bir yol arkadaşı Alaska Malamutu bir köpekten çok daha fazlasıdır. O bir karakterdir, bir duruştur. Gür sesiyle değil, duruşuyla konuşur. Soğuklara meydan okuyan sıcak bir ruhtur. Alaska Malamut'unu tanıdık, hayran kaldık. Ama bu hikaye burada bitmez.
Çünkü bu köpek sadece güçlü bir dış görünüşten ibaret değil, derinlikli, karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici bir karaktere sahip. Şimdi gel, Malamut dünyasının daha az bilinen ama seni şaşırtacak yönlerine birlikte bakalım. Her şeyden önce şunu bilmelisin. Alaska Malamutu'nun hafızası zannedilenden çok daha güçlüdür. Sadece komutları değil, hissettiklerini de saklar. Ona bir kez iyi davranırsan bunu ömrü boyunca unutmaz. Ama kalbini kırarsan işte onu onarmak gerçekten zaman ister. Çünkü malamutlar duygularla yaşar. Öyle sadece mama ve kemikle geçiştirilecek bir bağları yoktur. Onlarla kurduğun ilişki gerçek olmalı, samimi olmalı. Peki ya spor meraklıları buradaysa? Sıkı durun! Malamutlar hala bazı bölgelerde kayak yapan, kızak çeken ya da kar yürüyüşlerine çıkan insanlara eşlik ediyor. Skijoring diye bir spor var mesela. Kayakçı önde, malamut arkada ipli sistemle çekiyor. Hem sen forma giriyorsun hem o mutlu oluyor. Yani spor salonu üyeliğini iptal et. Kar botlarını giy. Malamutun seni çoktan bekliyor olabilir. Onları anlamanın bir başka yolu da gözlerine bakmak, onu hayatına almak. Sadece bir evcil hayvan edinmek değil, bir yol arkadaşı edinmek demektir. Videoyu beğendiysen yorumlarda Malamut hakkında düşündüklerini paylaşabilirsin.